Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü %0,42'lik değer kaybı ile 1418 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 12,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirasında doların küresel bazda değer kazanmasıyla oluşturduğu küçük üçgeni kırarak 8,60 Türk lirasına yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada enflasyonu yol açtığı sıkıntıları gayet iyi bildiklerini ve maliyetleri düşürmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyatların önüne geçeceklerini söyledi. Haftaya gözler yurt içerisinde Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararında olacak. Enflasyonun faizin üstüne çıkmasıyla Merkez Bankası çekirdek enflasyon hedeflemesine geçmiş ve bu bir miktar piyasada bozulmaya yol açmıştı. Haftaya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz değişikliği olacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama benim tahminim faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde yabancı yatırımcıların 10 Eylül haftasında 52,7 milyon dolarlık hisse sattığı ve 325 milyon dolarlıkta tahvil alımı yaptığı görülürken yabancı yatırımcıların ayrıca 5,3 milyon dolarlık şirket borçlanma senetlerinde almış olduğunu da söylemek isterim. 6 Ağustos'tan bu yana ilk defa yabancıların hisse senetlerinden çıkış yaptığı görülürken bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul 100 endeksinde satış baskısı sürerken bankacılık endeksinin sıkıştığını ve borsanın daha çok bankacılık tarafında yaşanılacak gelişmeler paralelinde hareket edeceğini düşünüyorum. FED'den teperenk mesajları geldikçe yurt dışına sermaye çıkışlarında görebiliriz. Bu da bankacılık endekslerinde düşüşleri meydana getirebilir ve Borsa İstanbul 100 endeksinde bugün 1409 desteği bizim için önemini korurken bu seviyenin altında satışların hızlanmasını bekliyorum. Yukarıda takip ettiğim direnç ise 1442 seviyesi de önemli bir direnç konumunda. Dolar Türk lirasında ise 8,60 Türk lirası benim için kritik bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin kırılması halinde haftaya açıklanacak verilere göre yeni tarihi zirveleri görmemiz de mümkün olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde harcamalar yoluyla hem enflasyon hem de büyüme tarafı etkilenecek parakende satışlar verisi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,7 artış gösterirken çekirdek parakende satışlar verisi de benzer bir şekilde aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,8 olarak açıklandı. Beklentilerden güçlü gelen veri tüketici talebinin güçlü seyrettiğini gösterirken okul alışverişleri ve hükümetin milyonlarca çocuklu aileye yaptığı ödemeler talebin güçlü kalmasında etkili olurken verinin beklentilerden iyi gelmesi Fed'in tahvil alım programının azaltımına gideceğini destekleyici nitelik taşırken haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının kötü gelmesi
istihdamda acaba istenilen düzeye ulaşılmadı mı sorularını da beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 332 bin kişi olarak açıklanırken beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısında 325 bin kişi olacağı şeklindeydi. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı halen pandemi öncesi seviye olan 250 bin seviyesinden uzakta dururken ancak daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin bir ara %1,35 seviyesine kadar yükselmesi küresel bazda doların değer kazandıran özellikle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle altın fiyatlarda da sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Altın fiyatlarında her zaman vurguladığım gibi düşüş beklentimi sürdürüyorum. Her yükselişi tapering sürecine satış fiyatı olarak değerlendireceğimizi, altında sert hareketlerin 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37 seviyesini kırmasıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Fed öncesi önemli destek seviyelerini kırmazken piyasalarda da vakit tanımlaması gibi görüntü oluştuğunu söylemek isterim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Tüketici Güven Endeksi 71,9 puana yükselmesi beklenirken Michigan enflasyon beklentisinde yakından takip ediyorum. Piyasaların artık gözü yavaş yavaş çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksindeki görülen yükselişin ardından Euro dolar paritesinde satışların sürmesiyle paritede aşağı yönlü baskıların sürdüğü görülüyor. Euro Türk lirasında ise kritik bölge olan 10,05 seviyesinin üstüne atmaya çabası eğer bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlarsa alım şeklindeki eğilimin hızlanacağını düşünüyorum. Avrupa borsaları dünü yükselişle tamamlarken hafta boyunca yaşanan satışların tepki alımları geldiğini de görürken DAX endeksindeki kritik 15.500 seviyesi de önemini koruyor. Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın kriz ile mücadele için uyguladığı tedbirlerden dönüşünün çok yavaş, çok kademeli olacağını söylerken, Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın pandemi acil alım programında bir değişikliğine muhtemelen Aralık ayında karar vereceğini de altını çizdi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında, dolar endeksindeki görülen yükseliş sonrasında dolar Türk lirasında uzun zaman sonra tekrardan 8,50 Türk lirasının üzerini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde parakende satışlar aylık bazda %0,7 olarak açıklanırken açıklanan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,55 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,50 ve 8,44 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise
Avrupa bölgesi enflasyon verisini yakından takip ederken Avrupa bölgesinde beklentinin oldukça üzerinde, aylık bazda %1,5'luk, yıllık bazda ise %7,7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısı itibariyle ekonomik toparlanma hız kazanmasını sürdürürken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,10 ve 10,15 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10 Türk lirası ve 9,90 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise dün dolar endeksindeki yükseliş sonrasında paritenin 1,18 seviyesinin altını görmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de yüksek bir seyirde ilerlemesi satışlarda etkili olduğunu söyleyebilirim. Bugün açıklanacak olan Avrupa bölgesi enflasyon verisi sonrasında paritede volatilite artabilecekken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1795 ve 1,1820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1745 ve 1,1720 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.